Merhaba arkadaşlar, örgü atölyeme hoş geldiniz. Şimdi size çift taban bot patik yapılışını anlatacağım. Bu patikte koton ip kullandım. 3,5 numara tığ ile ördüm. Sadece bağcıkları örerken 2 numara tığ kullandım. Şimdi patiğimizi örmeye başlayalım. Tabanımızın uzunluğu 13 santimetre. 13 santimetre uzunluğundaki bir taban için 18 tane zincir çekiyorum. On 18 tane zincir çektikten sonra sondan 3. zincirin içine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa 2 tane daha yapıyorum. İkili trabzan. Toplamda zincirle birlikte 4 tane trabzan oluyor. Şimdi zincirin üzerinde trabzanları örmeye devam ediyorum. Evet, zincirin sonuna kadar ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Zincirin üzerindeki trabzanlar 14 tane olduktan sonra ilk çektiğim zincirin içine giriyorum. Ve aynı zincirin içine 7 tane ikili trabzan örüyorum. Buradaki 7 tane trabzanı tamamladıktan sonra zincirin diğer tarafına da 14 tane ikili trabzan örüyorum. Bu kenarda 14 adet trabzanı tamamladıktan sonra başlangıçta 4 tane trabzan yaptığım deliğe giriyorum tekrar. Oraya 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Ve şuraya girerek birinci sırayı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Kapatmak için girdiğim deliğe tekrar girip ikili trabzan örüyorum. Yanındaki deliğe giriyorum. Oraya da aynı deliğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ikililerden, bu arttırmalardan 4 tane yapıyorum şimdi. Yine aynı deliğe 2 tane ikili trabzan. Sonuncuyu da yapıyorum. Dört tane arttırma yaptıktan sonra
ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Yedi tane ikili trabzan ördükten sonra 7 tane de yalancı sık iğne yapıyorum. Yedi tane yalancı sık iğnemizi de tamamladıktan sonra topuk bölümünde arttırma yapıyoruz. Bunun için de yine aynı deliğe 2 tane yalancı sık iğne. Yine yanındaki deliğe 2 tane yalancı sık iğne. Evet, 3. arttırmamızı yaptık. 4. arttırmamız. Altıncı ve son arttırmamızı da yaptıktan sonra topuk bölümündeki arttırmaları tamamladım. Yine yalancı sık iğne olarak devam ediyorum. 7 tane yalancı sık iğne yapıyorum yine bu kenarda da. Yedi tane yalancı sık iğneden sonra tekrar 7 tane ikili trabzan örüyorum. Yedi tane trabzanları da tamamladıktan sonra şimdi tekrar trabzanla arttırma yapıyorum. Aynı deliğe 2 tane ikili trabzan örüyorum. Buradaki arttırmalarımızda 3 tane olacak. İkinci arttırmayı yaptık. Aynı deliğe 2 tane trabzan. Sonuncu arttırmayı da yapıyoruz. Arttırmayı tamamladıktan sonra ikinci sırayı kapatmak için şuraya giriyorum. Ve kapatıyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Kapatmak için girdiğim deliğe ikili trabzan yapıyorum.
Burada arttırma yapmış olduk yine. Yanındaki deliğe girerek bir tane trabzan yapıyorum. Sonra onun yanındaki deliğe girip arttırma yapıyorum tekrar. Şimdi tekrar yanındaki deliğe girip bir tane trabzan yapıyorum. Yanındaki deliğe yine arttırma yapıyorum. Yanındaki deliğe bir tane yapıyorum yine. Dördüncü arttırmamızda yapıyoruz. Aynı deliğe yine 2 tane trabzan yaptım. Arttırmalarımızda 1, 2, 3, 4 tane oldu. Arada da 3 tane tek trabzanımız oldu. Arttırmayı yaptıktan sonra trabzan örmeye devam ediyorum. Topuğa kadar 15 adet trabzan örüyorum. Topuktaki arttırmalara kadar 15 tane ikili trabzan ördüm. Şimdi yalancı sık iğne ile arttırma yapmıştık bir alt sırada. Oraya o arttırmanın arasına giriyorum. Trabzanla arttırma yapıyorum. Aynı deliğe giriyorum. Sonra yanındaki deliğe bir tane trabzan örüyorum. Burada yaptığımız gibi bir defa arttırıyoruz, bir defa tek trabzan örüyoruz. Topuk kısmında da aynı işlemleri tekrar ediyorum. Topuk bölümünü de tamamladım. Arttırma yapmıştık. Bir tane tek trabzan ördüm. O şekilde devam ederek bir arttırdım, bir tek yaptım ve toplamda topuk bölümünde 6 tane arttırma oldu. 5 tane de tek trabzan ördüm. 6. arttırmadan sonra bu kenara da yine 15 tane ikili trabzan örüyorum. ...15 tane ikili trabzanı tamamladıktan sonra... ...yine... ...trabzanla arttırma yapıyorum. Şuraya giriyorum yine. Aynı deliğe... ...bir tane daha... ...ikili trabzan örüyorum. Yanındaki deliğe bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane daha arttırma. Bir tane yine tek trabzan. Üçüncü ve son arttırmayı da yapıyorum. Şuradaki deliğe giriyorum. Tabanımızda 3. sırayı da tamamladık. Şimdi iğne ile kapatıyoruz. Diğer sıralarda tığla kapatırken yine girdiğim deliğe giriyorum. Aynı deliğe giriyorum. Şuraya. Ve buradan çıkıyorum. Ve şuraya giriyorum. Şuraya. Ortasından. Buradan çıkıyorum.
Sonra açılmaması için yine karşı tarafa geçiyorum. Kapatma işlemini de yaptıktan sonra tabanımız tamamlandı. Tabanlarımızı alıyoruz. Topuk kısmından birleştirmeye başlayacağız. Topuk kısmında bir arttırma yapıp arada tek yapmıştık. O tekin üzerindeki deliğe giriyoruz. Şurada tek trabzanımız var. Oraya giriyoruz. Arka tarafta da aynı şekilde şurada çiftler var, arttırmalar var. Şurada tek trabzanın üzerindeki deliğe giriyorum. İlk önce bir tane zincir çekiyorum. Buradan çıkıyorum. Bu zincirle birlikte. Bunu arada bırakacağım. Bunu da çıkıyorum. Şimdi karşılıklı olacak şekilde deliklere giriyorum. Evet, iki taban birleşinceye kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, birleştirme işleminde sıranın sonuna geldim. İpimizi kesiyoruz yine. Buradan başlamıştık. Şuradan giriyorum. Şöyle. Evet. Şuradan da ortadan giriyorum. Şöyle içinden bu tarafa çıkıyorum. Orada çıkardığımız ipi daha sonra temizleyeceğim. Evet, iğne ile kapatmayı yaptıktan sonra tabanımızın birleştirme işlemi de tamamlandı. Şimdi patiğimizi örmeye başlıyoruz. Tabanımızın bu tarafı birleştirme yaparken bize dönük olan tarafıydı. Bunu dış tarafa kullanacağım, bu tarafı. Diğer tarafta içe gelecek. Bunun için
topuk bölümünü kendime doğru çeviriyorum. Ortasından tek trabzanın üzerinden şuradan ortadan giriyorum. Tek ipten örmeye başlayacağım. İçinden çıkıyorum. Şuradan ipimi alıyorum. Şuraya araya getiriyorum ipi. Zincir çekmiyorum. Buradan giriyorum. Şuradan. Sık iğne yapıyorum. Şurada ikinci tabanın, şu üstteki tabanın ortasından giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Evet, tek ip alıyorum. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar sık iğneleri ördüm. Toplamda 66 tane sık iğnemiz oldu. 5. sıraya geçiyorum. Şimdi bu sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kapatmak için girdiğim deliğe tekrar girerek sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane daha sık iğne yapıyorum. Toplamda zincirle birlikte 3 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi azaltma yapıyorum. Sık iğne ile azaltma. Bir tane daha sık iğne örüyorum. Yine azaltma yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve yine 3. azaltmayı yapıyorum. Şimdi tekrar buraya gelene kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Burada yine azaltma yapacağız. Bu azaltmadan sonra bu sırada sık iğne olarak devam ettim. 46 tane sık iğne ördükten sonra sıranın sonuna doğru yine azaltma yapacağım. Evet, birinci azaltmamızı yapıyorum. Sık iğne ile azaltma yapıyoruz. Bir tane sık iğne örüyorum arada. İkinci azaltmayı yapıyorum. Yine sık iğne örüyorum. Ve 3. azaltmayı yapıyorum. Sonra tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve 5. sırayı da tamamladım. Kapatıyorum şimdi bu sırayı da. Bir zincir çekiyorum. Yine kapatmak için girdiğim deliğe girip sık iğne yapıyorum. Bu sırada başka hiçbir işlem yapmadan sıranın tamamını sık iğne örüyorum. Altıncı sıranın sonunda toplamda 60 tane sık iğnemiz oldu. Bu sırayı da kapatıyorum.
bir zincir çekiyorum diğer sıraya geçmek için. Şimdi burada bekliyorum. Taban rengimizi alıyorum yine. Patiğin yan tarafından başlıyorum. İki rengin arasından giriyorum. Şöyle ipimi burada tutuyorum. Şimdi yanındaki delikten girip buradan ipi alıp böyle örüyorum. Bir sonraki deliğe giriyorum. Yine ipimizi buradan arkadan alıp içinden çıkıyorum. Devam ediyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar yapıyorum. Sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi yine burada ipimizi kesiyoruz. Evet. Buradan giriyorum. Yaptığımız arada şuradan son ördüğümün içinden girip buraya çıkıyorum. Bu ipimizi de bırakıyoruz böyle. 7. sıra için bir zincir çekmiştim. Şimdi kapatmak için girdiğim deliğe yine sık iğne yapıyorum. Sık iğne örmeye devam ediyorum. Zincirle birlikte 19 adet sık iğne yaptıktan sonra yalancı sık iğne ile azaltma yapacağım. Bunun için ipi tığın üzerine alıyorum. Buradan batmıyorum. Şuradan yine aradan giriyorum. Tek ipi alıyorum. İçinden geçiyorum. İpi üzerine atmadan yanındaki deliğin içinden giriyorum. Çıkıyorum. Hepsinin birden içinden geçiyorum. Şimdi trabzanla azaltma yapıyorum. İpi üzerine atıyorum yine tığın. Ortadan giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Tekrar ipi üzerine atıyorum. Yine ortadan giriyorum. Çıkıyorum. Da 2 defa da içinden geçiyorum. 10 tane trabzanla azaltma yapıyorum. Trabzanlarda 10 tane azaltmayı tamamladıktan sonra tekrar yalancı sık iğne ile azaltma yapıyorum. Bunun için ipi yine tığın üzerine alıyorum. Ortadan giriyorum. İpi üzerine atmadan yanındaki deliğin ortasından giriyorum yine. Ve bir defa da çıkıyorum. Azaltmadan sonra buradan girerek sık iğne yapmaya devam ediyorum. Yalancı sık iğne ile yaptığım azaltmadan sonra toplamda 17 tane sık iğne örüyorum. 7. sırayı da kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum 8. sıra için. Kapatmak için girdiğim deliğe tekrar girerek
sık iğne yapıyorum. Sık iğne örmeye devam ediyorum yine. Sekizinci sırada da zincirle birlikte 18 tane sık iğne yaptıktan sonra yine yalancı sık iğne ile azaltma yapıyorum. Bunun için yine ipi tığın üzerine atıyorum. Deliğe giriyorum. İpi üzerine atmadan yanındaki deliğe giriyorum yine. Hepsini birlikte içinden geçiyorum. Şimdi trabzanla azaltma yapıyorum. Bir defa çıktım. İkincide de 2 defa da çıkıyorum. Bir tane daha trabzanla azaltma yapıyorum. Şimdi 3 tane için azaltma yapacağız. Yine ipi tığın üzerine alıyorum. Deliğe giriyorum. Bir defa geçiyorum içinden. Sonra tekrar ipi üzerine atıyorum. Yanındaki deliğe giriyorum. Yine bir defa geçiyorum. İpi yine üzerine atıyorum. Yanındaki deliğe giriyorum. Şimdi normal trabzan yapar gibi 2 defa da çıkıyorum. Üç tane trabzanı kullanarak azaltma yapmış olduk. Şimdi tekrar 2 tane de azaltma yapacağız. Bunun için yine ipi üzerine atıyorum. Deliğe giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Tekrar ipi alıyorum. Çıkıyorum. 2 defa da içinden geçiyorum. Evet, burada da şimdi yine 2 tane azaltma yapıyoruz. İki tane ikili azaltma. Burada 3 tane azaltma yaptık. 3 tane trabzan kullanarak azaltma yaptım. Burada yine 2 tane ikili. Ve tekrar yalancı sık iğne ile azaltma yapacağım. Yine ipi alıyorum. Deliğe giriyorum. İpi üzerine almadan tekrar giriyorum deliğe ve hepsinin birlikte içinden geçiyorum. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sekizinci sıranın sonunda da 15 tane sık iğne ördüm. Şimdi 8. sırayı da kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kapatmak için girdiğim deliğe girip sık iğne yapıyorum. Sık iğne örmeye devam ediyorum. 9. sıranın başlangıcında da zincirle birlikte 19 adet sık iğne oldu. Sık iğnelerden sonra azaltma yapıyorum yalancı sık iğne ile. Bunun için ipi tığın üzerine alıyorum. Deliğe giriyorum. İpi üzerine almadan yanındaki deliğe giriyorum. Bir defa da içinden geçiyorum. Şimdi trabzanla azaltma yapıyorum. İpi üzerine aldım. Bir defa çıkıyorum. Tekrar üzerine aldım. 2 defa da içinden geçiyorum. Trabzanla yaptığım azaltmadan sonra tekrar yalancı sık iğne ile azaltma yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum.
Delikten çıkıyorum. İpi üzerine almadan yanındaki deliğe giriyorum. Ve hepsini birlikte içinden çıkıyorum. Yalancı sık iğne örmeye devam ediyorum. Dokuzuncu sıranın sonuna kadar da 15 tane sık iğne ördükten sonra bu sırayı da kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı deliğe girip sık iğne yapıyorum. Bu sırada başka bir işlem yapmadan sadece sık iğne örerek sıranın sonuna kadar devam ediyorum. 10. sırada da 37 tane sık iğne ördüm. Şimdi bu sırayı kapatıyorum. Şuradan giriyorum. Sonra karşı taraftan ortadan giriyorum. Şuradan. Evet, bu sırayı da böyle kapatıyorum. Patiğin ortasını buluyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5.'den ortaya giriyorum. Böyle tek ipi aldım. İpi böyle araya alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batmıyorum. Yalancı sık iğne yapıyorum. Yanındaki deliğin ortasına giriyorum. Yine ortadan giriyorum. İlk sırada 11 tane yalancı sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yalancı sık iğne ile devam ediyorum. Dibindeki deliğe batıyorum.
İkinci sıranın sonuna geldiğimde en son deliğe 2 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Bu sırada da yalancı sık iğne sayım 12 oldu. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine dibindeki deliğe yalancı sık iğne yapıyorum. Sıranın sonundaki deliğe bir tane daha yalancı sık iğne yapıyorum. Evet, 3. sıranın sonunda da toplamda 13 tane yalancı sık iğne oldu. Bir yalancı sık iğne artmasını istediğim için sıranın başında dibindeki deliğe batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna geldiğimde de son deliğe 2 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Her sırada bu işlemleri tekrar ediyorum. Aynı işlemleri yaparak 9 sıra örüp geliyorum. 9. sırada 19 tane yalancı sık iğne oldu. Şimdi 10. sıra için dönüyorum. Dibindeki deliğe batarak yarım sık iğne yapıyorum. Dört tane yarım sık iğne yaptıktan sonra sık iğne yapıyorum. Sık iğneden sonra 8 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Sekiz tane yalancı sık iğne ördükten sonra yine yalancı sık iğne yapıyorum. Kalan 4 tane deliğe de yarım sık iğne yapıyorum. Ve bitiriyorum. Evet, son sıramızda bitti. Şimdi patiğin arka bölümünün nasıl yapılacağını göstereceğim size. Üst bölümü örerken ortadan girip arka iple örmüştük bu bölümü. Şimdi bu taraftaki ipi alıyoruz. Üç tane sık iğneyi aynı örüyoruz.
Bir tane zincir çekiyorum. Yine tek ip alıyoruz. Şuradan. Ve sık iğne örüyorum. Üçüncüyü de aynı şekilde alıyorum. 3 tane sık iğneden sonra buradan batmaya başlıyorum. Birinci sırada 29 tane sık iğne ördükten sonra 3 tane daha sık iğnemiz kaldı. Sıranın başında yaptığım gibi yine bunun tek ipi alıp sık iğne yapıyorum. Şöyle, daha önce diğer yarısını kullanmıştık üst taraf için. Şimdi arka bölüm için de 3 tane sık iğneyi ipin tekini alarak örüyorum. İkinci sıraya geçmek için bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İkinci sıraya başlarken dibindeki deliğe batmıyorum. Yanındaki deliğe girip sık iğne örüyorum. Zincirle birlikte 4 tane sık iğne olduktan sonra bu delikte arttırma yapıyorum. Bir deliğe 2 tane sık iğne örüyorum. Yine sık iğne örmeye devam ediyorum. On tane sık iğneden sonra tekrar arttırma yapıyorum. Aynı deliğe 2 tane sık iğne örüyorum. Yine devam ediyorum sık iğne örmeye. Dokuz tane sık iğne ördükten sonra bir arttırma daha yapıyorum. Ve devamında 4 tane daha sık iğne örüyorum. Sıranın sonundaki deliğe girmeden bir zincir çekip dönüyorum. Yine 3. sıranın başlangıcında da dibindeki deliğe girmeden yanındaki deliğe girip sık iğne yapıyorum. Bunu istediğimiz sıra sayısına oluşana kadar hep aynı şekilde yapıyorum. Dibine batmıyorum, yanındaki deliğe batıyorum. Bitirirken de son bir delik kala dönüyorum. Sıranın sonuna kadar arttırma yapmadan devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimde yine sona batmıyorum. Son deliğe batmadan döneceğim. Bu 3. sırada 32 tane sık iğne oldu. Yine bir zincir çekip 4. sıra için dönüyorum. Ve dibine batmadan yanındaki deliğe batıyorum. Bunu yapmamın sebebi şuradaki eğimi oluşturmak. Her sıranın başında dibine batmadan yanındaki deliğe batıyoruz. Sıra sonlarında da bir delik kala diğer sıra için dönüş yapıyoruz. Aynı işlemleri tekrar ederek 10 sırayı tamamlayıp geliyorum. 10. sırayı da tamamladım. 10. sırada 25 tane sık iğne ördüm. En son 3. sırada
32 tane sık iğnemiz vardı. Her sıradan birer tane azalarak 10. sırada 25 tane sık iğnemiz oldu. Bunun sebebi de başlangıçta dibine batmamamız, bitirirken de sonuncu deliğe batmadan döndüğümüz için birer tane azalarak devam etti sık iğneler. 11. sıra için bir zincir çekiyorum. Dibine batmadan yanındaki deliğe giriyorum ve sık iğne örüyorum. Zincirle birlikte toplamda 6 tane sık iğne örüyorum. Altı tane sık iğne ördükten sonra 12 tane yalancı sık iğne örüyorum. On iki tane yalancı sık iğneden sonra tekrar 6 tane sık iğne örüyorum. Yine tekrar sonuncu deliğe batmadan bu sırayı bitiriyorum. Patiğin kenarına sık iğne yapacağım şimdi. Bunun için ilk sıradaki köşeye giriyorum. Zincir çekmiyorum. Köşenin yanındaki iki sık iğnenin arasında kalan köşeye giriyorum. İpimizi de alıyorum arkadan ve sık iğne yapıyorum. Sonra sık iğnenin kenarına batıyorum. Yine iki sık iğnenin arasında kalan köşeye giriyorum. Yukarı doğru aynı şekilde devam ediyorum. Yine sık iğnenin kenarı, sonra iki sık iğnenin arasında kalan boşluğa giriyorum. Toplamda başlangıcı da sayarsak 11 tane sık iğnemiz oldu. Bu bölümü bitirdikten sonra üst tarafa devam ediyorum. Ve sık iğne yapıyorum oraya da. Üst bölüme de 23 tane sık iğne ördükten sonra şimdi diğer kenara geçiyorum. En son şu deliğe girdim. Devam ediyorum. Şuraya giriyorum yine.
ipimizi de içine alarak sonra 2 sık iğnenin arasındaki boşluğa giriyorum. Sık iğnenin hizasındaki kenara giriyorum. Yine 2 sık iğnenin arasında, yani köşede kalan boşluğa giriyorum. Aşağı kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet, yine arada kalan boşluğa giriyorum ve en sonda ilk sıranın köşesine giriyorum. Yarım sık iğne yapıyorum ve bu kenarda bitiriyorum. Patiğe kuş gözlerini takıyorum. 4 tanesini taktım. Bir tanesini de size göstermek için bıraktım. Evet, kuş gözümüz böyle. Evet. Uygun yere yerleştirdim. Şimdi delgeçle sıkıştıracağım onu. Delgecin bu tarafı şuraya denk gelecek. Sıkıştırdıktan sonra açıyorum. Evet, bu işlemi de böyle tamamladım. Şimdi size bağcık yapımını göstereceğim. Bağcığın zincirini örmek için 2 numara tığ kullanıyorum. ...75 santimetre uzunluğunda zincir çektim. Zincirin çekimi bittikten sonra sondan ikinci zincire giriyorum ve yarım sık iğne yapıyorum. Zincirin sonuna gelene kadar yarım sık iğne yaparak bağcığı tamamlıyorum. Çift tabanlı bot patiğimiz de tamamlandı. Umarım güzel bir paylaşım olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.